Sol memesinde 6,5 santim kitle. Sağ kucağında ise emzirdiği bebeğiyle bize başvuran hastamıza ne oldu? Gelin birlikte bakalım. 2013 yılı Ekim ayı. 33 yaşında genç bir kadın. Henüz bebeğini emziriyor. Bir gün sol memesinde bir şişlik fark ediyor. Beklemiyor, ihmal etmiyor. Hemen doktora başvuruyor. Ultrason ve mamografi yapılıyor. Sol memede yaklaşık 6,5 santimlik bir kitle. Ve yine sol koltuk altı lenf nodularında yayılım şüphesi var. Hastaya PET CT çekiliyor. Allah'tan uzak organa sıçrama yok. Biyopsi yapılıyor. İnvaziv duktal karsinom. Hormon negatif, her iki pozitif hastalık. Hasta o dönemde önce ameliyata alınıyor. Ve ameliyat sonrası patolojik evreleme T3-M1-M0 olarak değerlendiriliyor. Yani memede büyük bir kitle var. Koltuk altı lenf nodlarında tulum var. Üstelik grad 3 ve hastamız henüz 33 yaşında. Tıp literatüründe bu evre 3 agresif bir hastalık tablosu. Genç yaş demek hücrelerin daha hızlı bölünmesi demek. Yani bu hastalık tekrarlama korkusunu, endişesini en çok hissettiğimiz hastalar. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum ki bu hasta bugün aynı tabloyla karşımıza gelse yaklaşımımız farklı olurdu. Her iki pozitif hastalık T3-M1 lokal ileri bir meme kanserinde hastaya genellikle doğrudan ameliyat yerine önce kemoterapiyle birlikte ikili her iki hedefli akıllı ilaç veririz. Tümörü ve lenf nodlarındaki hastalığı önce küçültmeyi hatta mümkünse yok etmeyi planlarız. Ardından ameliyata göndeririz. Ancak bu hastamız o dönemki şartlarda direkt ameliyat olmuş. Sonrasında bize başvurdu. Genetik haritalamasını yaptık. BRCA negatifti. Ailesinde bu hastalık daha önce yoktu. Hasta 6 ay boyunca kemoterapisini aldı. Her iki reseptörüne yönelik akıllı ilacını 1 yıla tamamladı. Radyoterapisini tamamladı. Önerilen tüm tedavileri aksatmadan sürdürdü. Peki bu hastayı 13 yıl boyunca sağlıklı tutan şey sadece ilaçlar mıydı? Hayır. Bu hastanın en büyük gücü tedavi umuduydu. Ben radyoterapi almam demedi. Bir gün kemoterapi beni yorar demedi. Çünkü o bebeğine geri dönmek zorundaydı. Tedaviyi bir görev değil, yaşama tutunma disiplini olarak gördü. Biyolojik direnci bu iradesiyle ilaçlara çok daha güçlü yanıt verdi. Bugün o hasta 46 yaşında. Çocuğu kocaman olmuş. Hayatına kaldığı yerden sağlıklı ve mutlu bir şekilde devam ediyor. Ben bu vakayı neden anlatıyorum? Her hastamız bu kadar şanslı olmayabilir. Evet. Her hasta aynı yanıtı alamayabiliriz. Evet. Ama hastalarımıza umut olması için anlatmaya devam edeceğim. Evre 3 gibi tekrarlama riski çok yüksek olan, bizi endişelendiren bir hastalık da olsa 13 yıldır çok şükür hastalıksız devam ediyor. Özellikle yeni tanı alan ve geleceği konusunda büyük korku yaşayan hastalarımıza şunu söylemek istiyorum. Evre 3 bile olsanız hikayenin sonu demek değil. Doğru tedavi, tedavilerin zamanda ve eksiksiz uygulanması, düzenli takiple yıllar sonra bambaşka bir noktada olabilirsiniz. Belki bugün o tedavi koltuğunda otururken en büyük korkunuz çocuğunuzu yalnız bırakmak. Ama yıllar sonra onun büyüdüğünü görerek birlikte geçireceğiniz güzel günler en büyük umudunuz olsun. Umudunuzu kaybetmeyin, tedavinizi yarım bırakmayın. Peki siz ilk tanı aldığınızda gelecekle ilgili en büyük korkunuz neydi? Yorumlarda mutlaka belirtin. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve bu illetle uğraşan yakınlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin.